Merhaba arkadaşlar. Geçen akşam dedemlerde yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Dedemlerin evinde çok ilginç bir oyuncak buldum. Dedem bana bu oyuncakla nasıl oynayabileceğimi öğretti ve bütün akşam birlikte oynadık. Akşamın sonunda eve döneceğimizde de oyuncağı bana hediye etti. Nasıl bir oyuncak olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi hep birlikte o akşama dönelim. Dedeciğim, oyuncak arabam için pil ararken çekmecede bu kemikleri buldum. Bunlar nedir ve neden sakladığını çok merak ettim. Hay Allah, bunları görünce bir an çocukluğuma gittim sanki. Fatihciğim, bunların adı Aşık. Bunlar benim çocukken en sevdiğim oyuncaklarımdı. Atmaya kıyamayıp saklamıştım. Aa dede, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir oyuncak görmemiştim. Fatihciğim, Aşık, koç, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan kemiğe verilen isimdir. Bu aşıklarla oynanan oyuna da aşık oyunu adı verilir. Haydi gel sana öğreteyim. Dedemle oynadığımız oyundan da anladığınız üzere arkadaşlar, geleneksel çocuk oyunlarımızı öğreneceğiz. Çocuk oyunlarının zaman içerisinde geçirdiği değişimi inceleyerek günümüzde oynadığımız oyunlarla geleneksel çocuk oyunlarını karşılaştıracağız. Bugünkü konumuz sizce de çok eğlenceli değil mi? Hadi dersimize başlayalım. Bugün sizlerle çocuk oyunları hakkında konuşacağız. Oyun, insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. Bu nedenle çocuk oyunlarının geçmişi, insanlığın ilk ortaya çıktığı döneme kadar dayanır. Atalarımız bizler gibi oyunlarla büyümüşlerdir. Bu yüzden sizden sonraki çocuklar da oyunlarla büyüyecekler. Peki çocuklar, sizin en sevdiğiniz oyunlar hangileri? Hangi oyuncaklarınızla daha fazla vakit geçiriyorsunuz? Öğretmenim, ben en çok uzaktan kumandalı arabamla oynamayı seviyorum. Ben de bebeğimle oynamayı seviyorum öğretmenim. Acıktığı zaman ağlıyor ve biberonunu verdiğimde gülmeye başlıyor. Kardeşimle birlikte annemin tabletinden oyun oynamayı seviyoruz öğretmenim. Tabii annemin izin verdiği süre kadar oynuyoruz. Çocuklar, teknoloji yaşam koşullarımızda değişime neden olmuştur. Bu değişim çocuk oyunlarını da etkilemiştir. Geçmişte daha çok grup ve sokak oyunları oynanırken günümüzde bireysel ve teknolojiye dayalı oyunlar ağırlıktadır. Sizlerin söylediği oyuncaklar günümüzde fabrikalarda üretilen teknolojiye dayalı oyuncaklardır. Peki çocuklar, geçmişte oynanan oyunlarla bugün sizlerin oynadığınız oyunlar tamamen farklı mıdır? Yoksa benzerlikler olması mümkün mü? Öğretmenim, annem ve babamla pikniğe gittiğimizde hep birlikte saklambaç oynamıştık. Annem saklambacın çocukken en sevdiği oyun olduğunu söyledi. Yani geçmişte oynanan oyunlardan bazıları bizim oynadıklarımızla aynı olabilir. Haklısın Zeynep. Geçmişte oynanan bazı oyunlar günümüze kadar ulaşmıştır. Bazıları ise değişime uğramış ya da unutulmuştur. Peki ya sizler büyüklerinizin geçmişte oynadıkları başka hangi oyunları biliyorsunuz? Öğretmenim, ben geçen akşam dedemden onun çocukluğunda oynadığı bir oyunu öğrendim. Oyunun adı Aşık oyunu. Peki Fatih'ciğim, aşık oyununun nasıl oynandığını bize anlatabilir misin? Evet öğretmenim, bu oyunda yere bir daire çizilerek aşık adı verilen kemikler dairenin içerisine diziliyor. Oyuncular kendi aşıklarıyla onları vurarak daire dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Öğretmenim, ben bu oyunu biliyorum ama biz bu oyuna misket oyunu diyoruz. Bazı arkadaşlarımızın da bilye oyunu dediklerini duymuştum. Evet Duru, Fatih arkadaşınızın anlattığı aşıklar günümüzde misket ya da bilye adıyla biliniyor. Sizin bilye ya da misket adını verdiğiniz oyuncaklar geçmişte yoktu. O zamanlar bu oyun küçükbaş hayvan kemiklerinden elde edilen aşıklarla oynanıyordu. Dilimizde kullanılan aşık atmak deyimi de bu oyundan gelmiştir. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan bazıları tıpkı aşık oyunu gibi geçmişten günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak biz bunları eski isimleriyle değil, günümüzdeki isimleriyle tanıyoruz. Şimdi ben sizlere bazı geleneksel çocuk oyunlarımızı kurallarıyla beraber anlatacağım. Sizler de bu oyunların günümüzdeki isimlerini biliyorsanız söyleyiniz. İlk oyunumuzun adı Karaguni. Karaguni'de oyuncular sayışarak önce ebeyi seçerler. Ebe duvara dönerek yüzünü kapatıp sayı saymaya başlar. Bu arada oyuncular saklanırlar. Ebe saymayı bitirip oyuncuları aramaya başlar. Saklanan oyuncularsa fırsatını bulduklarında saklandıkları yerden çıkarlar. Ebeden önce onun saydığı yere doğru koşarak sobelemeye çalışırlar. Bu oyun size tanıdık geldi mi çocuklar? Öğretmenim, ben bu oyunu biliyorum. Saklambaç! Evet Durucuğum, çok doğru. Karaguni'nin günümüzdeki adı saklambaçtır. Çocuklar, ikinci oyunumuzun adı Köçürme. Köçürmede her oyuncu için 6 tane kuyu ve bir tane de oyuncunun taşlarını koyacağı hazine çukuru vardır. Oyuncular kendi taraflarındaki kuyuların her birine 4 taş koyarlar. İlk oyuncu kendi tarafındaki çukurlardan birinin içindeki taşları alır. Saatin tersi yönünde çukurlara birer birer bırakarak ilerler. Elindeki son taş hazine denilen büyük çukura denk gelirse sıra yine aynı oyuncuda kalır. Bu oyunda elindeki son taş oyuncunun oyundaki kazancını belirler. Oyunda 3 temel kural vardır. Sırası gelen oyuncu kendi taşlarının sonuncusunu rakip kuyuya bıraktığında çift sayı elde ederse o kuyudaki bütün taşları kazanır. Oyuncu elindeki son taşı kendi boş kuyusuna koyduğunda kendi ve karşısındaki kuyudaki bütün taşları almaya hak kazanır. Kuyusundaki taşları bitiren oyuncu rakibinin kuyusundaki bütün taşları almaya hak kazanır. Kuyulardaki tüm taşlar bittiğinde hazinesinde daha fazla taş biriktiren oyuncu oyunu kazanır. Bu oyunun günümüzdeki adını biliyor musunuz çocuklar? Ben biliyorum öğretmenim. Bu oyunun adı Mangala. Sosyal bilgiler kitabımızda görmüştüm. Üçüncü oyunumuzun adını sizin bulmanızı istiyorum. Bu oyunda oyuncular 2 gruba ayrılırlar. Gruplarda yer alan oyuncular dışında bir kişi mendilci olarak seçilir. Aralarında 2-5 metre arası boşluk bırakılarak iki grubun oyuncuları karşılıklı olarak dizilirler.
Mendilci iki grubun tam ortasında durur. Elindeki mendili havaya kaldıran mendilcinin başla komutuyla oyun başlar. Gruplardan sırası gelen oyuncular koşarak gelip mendili almaya çalışırlar. Mendili alan oyuncu rakibine yakalanmamak için koşarak kendi grubuna kaçar. Bu oyunu daha önce hep birlikte oynamıştık. Bakalım adını hatırlıyor musunuz? Öğretmenim ben hatırladım. Bu oyunun adı mendil kapmaca. Aferin Duru. Anlattığım oyunun adı mendil kapmaca. Peki, şimdi sırada yeni bir oyun var. Bakalım bunun adını biliyor musunuz? Bu oyunda sert ağaçlardan yapılan, şekli armuda benzeyen oyuncaklar kullanılır. Bu oyuncakların bir ucu sivridir. Bu sivri uca bir çivi çakılarak çividen gövdeye doğru ip sarılır. İpin diğer ucuysa işaret parmağına bağlanır. İşaret parmağına bağlanan ip hızla çekilerek oyuncak yere fırlattırılır. Oyuncağa en uzun süre dönen oyuncu oyunu kazanır. Peki bu oyunun adını kim söylemek ister? Öğretmenim. Bu oyunun adı topaç çevirme. Biz bu oyunu Beyblade adı verilen çekmeli topaçlarımızla oynuyoruz. Çok doğru Zeynepciğim. Geçmişte insanlar topaçlarını ağaçtan yaparlarmış. Günümüzde ise bu oyun fabrikada üretilen çekmeli topaç oyuncaklarıyla oynanıyor. Çocuklar, size bir sürprizim var. Şimdi hep birlikte bahçeye çıkalım. Öğretmenim, anne ve babalarımız gelmişler. Çocuklar, bugün anne ve babalarımız bize çocukluklarında oynadıkları oyunları öğretecekler. Onlardan öğrendiğimiz oyunları hep birlikte oynayacağız. Çocuklar, bugün ben sizlere dalya oyununu öğreteceğim. Bu oyun 7 kiremit ve 7 kule olarak da bilinir. İki takım arasında oynanan bu oyunda bir top ve avuç içi büyüklüğünde yassı kiremit parçaları kullanılır. Takımlardan biri elindeki topu 4-5 metre uzağa dizilen kiremitlere doğru atarak oyunu başlatır. Topu atan takımın en az bir kiremit yıkması gerekir. Kiremit yıkılırsa oyunu başlatan takımın oyuncuları etrafa kaçışır. Ebe olan takımın oyuncuları ise topu birbirlerine paslayarak kaçan oyuncuları vurmaya çalışırlar. Vurulan oyuncu oyundan çıkar. Bu sırada kiremiti yıkan takımın oyuncuları ebe olan takım tarafından vurulmadan kiremiti yeniden dizmeye çalışır. Oyunu başlatan takım vurulmadan kiremitleri tekrar dizmeyi başarırsa dalya yapmış olur ve oyun yeniden başlar. Eğer kiremitleri dizemeden tüm oyuncular vurulursa o takım ebe olur. Hadi şimdi hep birlikte oynayalım çocuklar. Fatih, topu bana at. Anneciğim, şimdi vurdum seni. Çocuklar, ben de sizlere çelik çomak oyununu anlatacağım. Bu oyun benim çocukluğumda en sevdiğim oyunlardan biriydi. Oyun 3'er kişilik 2 grupla oynanıyor. 2 adet 25 cm uzunluğunda sopa, 2 adet de 70 cm uzunluğunda sopa kullanılıyor. Her iki grupta birer oyuncu atışçı olarak görevlendirilir. Oyun alanına eşit yüksekliğe sahip 2 adet taş yerleştirilir. Taşların üzerine ise çelik olarak adlandırılan kısa sopa koyulur. İlk atışı yapacak olan oyuncu çomak olarak adlandırılan uzun sopayla çeliğin ucuna vurarak yerden havalanmasını sağlar. Havalanan çeliğe ikinci bir vuruş yaparak olabildiğince uzaklaştırır. Bu sırada rakip takımın atıcısı da çeliği kendi çomağıyla havada vurmaya çalışır. Rakip oyuncu vurabilirse onun takımı puan kazanır. Oyun sonunda en fazla puan kazanan takım oyunun galibi olur. Şimdi birlikte oynayalım. Çocuklar, bugün öğrendiğimiz oyunların isimlerini hatırlayalım mı? Aşık oyunu, günümüzdeki adıyla misket ya da bilge oyunu. Karaguni, günümüzdeki adıyla saklambaç. Köçürme, günümüzdeki adıyla mangala. Dalye, günümüzdeki adıyla 7 kule, 7 kiremit. Mendil kapmaca, topaç çevirme ve çelik çomak. Bugün öğrendiğimiz oyunlara ilave olarak şu oyunları da sayabiliriz. Beş taş, yakan top, bezirgan başı ve çember çevirme. Geleneksel çocuk oyunları daha çok sokaklarda ve grup halinde oynanıyordu. Günümüzde ise çocuklar sıklıkla evde bireysel oyunlar oynuyor ya da bilgisayar, televizyon gibi teknolojik araçlarla vakit geçiriyorlar. Teknolojideki gelişmeler, kentleşme ve şehir hayatı yaşam şartlarımızda değişime neden oluyor. Günümüzde çocukların dışarıda oyun oynayabilecekleri oyun alanlarının, çocuk parklarının azaldığını fark ediyoruz. Bu durum, geleneksel çocuk oyunlarımızın unutulup yok olmasına neden olduğu gibi çocukların diğer insanlarla iletişim kurmasını da güçleştiriyor. Çocuk oyunlarımızın zaman içerisinde unutulmaması için bu oyunları öğrenip oynayarak kültürel mirasımıza sahip çıkabiliriz. Bu sayede arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirip iletişimimizi güçlendirebiliriz.